Herkese merhaba. Bugün modern tıbbın belki de en büyük çıkmazını, yani kronik hastalıkları konuşacağız. Ama alıştığımızdan çok daha farklı bir pencereden bakarak bu konuyu ele alacağız. Şimdi, isterseniz gelin konuya doğrudan hem de ilaç sektörünün en tepesinden gelen şok edici bir itirafla girelim. Bu söz aslında bütün tartışmayı başlatacak o kilit soruyu önümüze koyuyor. Madem tıp bu kadar ilerledi, peki neden diyabet, tiroid, kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlıklarda tedaviler çoğu zaman bir nevi yazı tura atmak gibi? İşte bu soru mevcut yaklaşımımızın temellerini sarsıyor aslında. İşte burada karşımızda modern tıbbın o büyük paradoksu çıkıyor. Yani bir yanda acil durumlarda, mesela bir kazada ya da kalp krizinde kelimenin tam anlamıyla hayat kurtaran bir sistem var ama aynı sistem iş uzun vadeli, kronik hastalıklara gelince neden bu kadar zorlanıyor? Bakın bu karşılaştırma durumu gerçekten çok net özetliyor. Sistemimiz akut krizler için, yani tek bir neden bulup ona güçlü bir şekilde müdahale etmek için mükemmel bir şekilde tasarlanmış. Kalp krizi, enfeksiyon, travma bunlar da harikalar yaratıyor. Ama iş diyabet gibi, otoimmün hastalıklar gibi yıllara yayılan karmaşık ve çok faktörlü durumlara gelince işte o tek neden tek çözüm modeli maalesef işlemiyor. Yani işin özü ne biliyor musunuz? Biz aslında sağlığı yeniden kazanmak yerine semptomları yani belirtileri yönetmekte ustalaşmışız. Bir hastalığa bir isim koyuyoruz, sonra da o ismin belirtilerini baskılayacak bir ilaç veriyoruz. Bu da çoğu zaman hastalığın kendisini değil, sadece onun yarattığı rahatsızlığı geçici olarak idare etmek demek oluyor. Peki o zaman ne yapmalı? İşte şimdi bakış açımızı kökten değiştirecek bir adıma geçiyoruz. Sadece ne diye sormak yerine neden diye sormaya başlayacağız. Bu basit değişiklik her şeyin temelini oluşturuyor. Bu nedene geçişi daha iyi anlamak için durumu harika bir şekilde özetleyen bir analojiye bakalım. Düşünün ki işte aradaki fark tam olarak bu. Geleneksel yaklaşım çoğu zaman o anki sıkışıklığı çözmek için yolu kapatıyor. Evet, o cadde rahatlıyor ama bu sefer de bütün trafik ara sokaklara doluşup daha büyük bir kaos yaratıyor. Fonksiyonel yaklaşım ise durup şunu soruyor. Bir dakika, bu trafik neden sıkıştı? Ve gidip o bozuk trafik lambasını, yani sorunun kaynağını bulup tamir ediyor. Gördüğünüz gibi o sihirli soru şu: bu neden oldu? İşte bu soru fonksiyonel tıbbın tam da kalbinde yer alıyor. Sadece belirtiyi susturmak yerine o belirtiye yol açan dengesizliğin kökenine inmeyi hedefliyor. Burada çok önemli bir noktanın altını çizmek lazım. Fonksiyonel tıp bir alternatif tıp değil. Yani modern tıbbı çöpe atalım demiyor. Tam tersine bilime dayalı bir şekilde vücudu bir bütün olarak ele alıp bu hastalık neden ortaya çıktı sorusunu sorarak mevcut sisteme eksik olan çok önemli bir katman ekliyor. Peki gelelim en büyük efsanelerden birine. Genler kader midir? Hani sık sık duyarız ya, annemde de vardı, bende de olması normal, bizim ailede şeker genetik. Acaba gerçekten her şey genlerimizde mi yazılı? Hatta bu düşünce, yani her şeyin genetik olduğu fikri tıp dünyasında bile oldukça yaygın, ama şimdi size göstereceğim deney bu fikri yerle bir ediyor ve bize bambaşka bir kapı aralıyor. Bu deney gerçekten inanılmaz. Bakın, karşımızda genetik olarak birbirinin kopyası olan iki fare var. Biri obez, sarı tüylü, hastalıklara yatkın, diğeri ise zayıf, sağlıklı ve normal renkli. Peki bu devasa farkın sebebi ne? Sadece annelerinin hamilelik sırasında farklı beslenmesi. Evet, aynı genler ama hap tamamen farklı sonuçlar. Bu, bize beslenmenin ve çevresel faktörlerin genlerimizi nasıl açıp kapatabildiğini gösteren en çarpıcı kanıtlardan biri. İşte bu müthiş olayın arkasındaki bilimin adı epigenetik. Yani genlerinizin kendisi değişmiyor ama yaşam tarzınız, beslenmeniz, çevreniz, bütün bunlar genlerinizin çalışma şeklini, yani ifade edilme biçimini etkiliyor. Ve en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Genetik değişikliklerin aksine bu epigenetik değişiklikler geri döndürülebilir. Bu da bize müthiş bir umut veriyor. Kaderimiz genlerimize hapsolmuş değil, yaptığımız seçimler gerçekten çok ama çok önemli. Peki bu epigenetik prensibi günlük hayatımızda en çok nerede devreye giriyor? Elbette en başta tabağımızda. Gelin şimdi gıdaların aslında ne anlama geldiğine bakalım. Şöyle bir gerçek var ki son 50-60 yılda endüstriyel tarım yöntemleri yüzünden yediğimiz sebze ve meyvelerin besin değeri ciddi şekilde düştü. Yani dedemizin yediği domatesle bizim yediğimiz domates aynı değil. Bu da demek oluyor ki biz sağlıklı besleniyoruz diye düşünürken bile aslında hücresel düzeyde ihtiyacımız olan vitamin ve mineralleri yeterince alamıyor olabiliriz.
Mesela magnezyuma bakalım. Vücudumuzdaki yüzlerce biyokimyasal reaksiyon için hayati öneme sahip bir mineral. Ama rakamlara bir bakın. Neredeyse her yaş grubunda insanların büyük bir çoğunluğu yeterli magnezyum alamıyor. Bu sadece bir mineraldeki eksikliğin bile ne kadar yaygın olabileceğini ve bunun ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğini gösteren çarpıcı bir örnek. Dolayısıyla yiyeceklere sadece kalori veya karın doyuran bir yakıt gözüyle bakmayı bırakmalıyız. Yediğimiz her lokma aslında vücudumuza bir bilgiyi, bir komut gönderiyor. Bu komutlar genlerimizi düzenliyor, hormonlarımızı etkiliyor, yani her an sağlığımızı ya iyi yönde ya da kötü yönde şekillendiriyor. Bütün bunlar da bizi yapbozun son ve belki de en önemli parçasına getiriyor. Kişiselleştirme. Herkes için tek bir doğru diyet, tek bir doğru tedavi yoktur. Çünkü hepimiz biyokimyasal olarak parmak izimiz kadar eşsiziz. Fonksiyonel tıp yaklaşımı da tam olarak bunu yapar. Beslenmenizden çevresel toksinlere, kronik stresten gizli enfeksiyonlara kadar bu temel alanlara bakar ve bunların sizin benzersiz genetik yapınızla nasıl bir etkileşime girerek mevcut sağlık tablonuzu oluşturduğunu anlamaya çalışır. Ve bu yüzden bu yaklaşımda en değerli veri çoğu zaman pahalı bir laboratuvar testinden önce sizin kendi hikayenizdir. Ne yaşadınız, ne yiyip içtiniz, hayatınız nasıldı? Bütün bunlar standart bir protokolden çok daha fazlasını anlatır. Çünkü asıl ipuçları genellikle o hikayenin satır aralarında gizlidir. Bakın bu zaman çizelgesi belki de en can alıcı noktayı gösteriyor. Hiçbir kronik hastalık bir gecede aniden ortaya çıkmaz. Örneğin bir otoimmün hastalık teşhisi konmadan 7, 14 hatta 25 yıl öncesine kadar kanda bunun ilk sinyalleri belirebiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu hastalık henüz kendini tam olarak göstermeden kök nedenleri ele alıp süreci tersine çevirmek için bize ne kadar devasa bir zaman penceresi tanıdığını gösteriyor. Sonuç olarak geldiğimiz nokta bir seçim aslında. Bir tarafta artık adı konmuş bir hastalığın belirtilerini hayat boyu yönetmeye çalışmak var. Diğer tarafta ise o hastalığa yol açan kök nedenleri keşfedip onları ortadan kaldırarak gerçekten iyileşme potansiyeline sahip olmak var. Bu yeni bakış açısı bize kontrolü yeniden elimize alma şansı veriyor. Peki siz hangisini seçerdiniz?